Doğal Düşün TV'ye hoş geldiniz. Domates en çok yetiştirilen mahsullerden biri olmasına rağmen aynı zamanda en çok sorunla karşılaşılan bitkidir de. Bu sorunların çözümleri aslında basittir. Ancak önce sorunun ne olduğu ve nedenlerini iyi teşhis edebilmek gerekir. Bahçemizin en popüler bitkisinde yaşadığımız 10 sorunun nedeni ve çözümlerine şöyle bir bakalım. Şekilsiz meyve. Şekilsiz meyveye neden olan birkaç faktör vardır. Ancak en olası neden düşük sıcaklıktır. Sıcaklık 16 dereceler üzerindeyse domates meyvesi olması gereken şekli geliştirecektir. Daha düşük sıcaklıklar şekilsiz meyvelere neden olur. Sıcaklıkların daha yüksek olduğunda yapacağımız dikim işlemi bu sorunlardan bazılarını önleyecektir. Bazı çeşitler şekilsiz meyve üretmeye yatkındır. Atalık çeşitlerin çoğu genellikle şekilsizdir. Bu sizi yanıltmasın. Çiçekburnu çürüklüğü en çok karşılaşılan sorunlardan birisidir. Bunu size yanlış anlattılar videosunda çok daha detaylı olarak bu konuyu anlatmaya, çözüm önerileri vermeye çalıştık. Kısaca değinmek gerekirse çiçekburnu çürüklüğü meyvede kalsiyum eksikliği nedeniyle olur. Meyvede kalsiyum eksik demek toprakta da eksik demek değildir. Bu detayı gözden kaçırmayın. Meyve çatlamaları. Yetiştirme koşullarının mükemmel olmadığı durumlarda domateslerde çatlama yaygın bir sorundur. Meyvenin etrafındaki çatlaklar ve dikine çatlaklar olarak ikiye ayrılır ve nedenleri farklıdır. Daha detaylı çözümleri isterseniz domates neden çatlar videomuzda çok detaylı anlatmıştık. Meyvelerin kenarlarındaki dikey yarılmalar radyal çatlama olarak bilinir ve sorunlu bir durumdur. Bu bölünme modeli genellikle sıcak ve nemli havalarda meydana gelir. Domates meyvelerinin tepesinde dairesel bir düzende meydana gelen sap ucunun çevresindeki çatlama konsantrik çatlama olarak bilinir. Bu durum genelde domatesimizi bozmaz. Kedi yüzü. Kedi yüzü, meyvenin bozuk veya düzensiz şekilli olduğu, genellikle çiçek ucunda, bazen meyvenin kenarlarında yukarıya doğru uzanan kahverengi izlerin olduğu bir durumdur. Meyvenin çiçek ucu genellikle derin yarıklar ile büzülür. Tozlaşma sırasında soğuk havalar nedeniyle olduğu için genellikle en erken meyveleri etkiler. Daha sonra hasat edilen meyveler genellikle bu şekilde olmaz. Kedi yüzü meyvenin yenilebilirliğini etkilemez. Yaralar kesilebilir ve domatesin geri kalanı yenebilir. Domatesi yeterli sıcaklıklarda dikin ve serin günlerde ve gecelerde sıcaklığı arttırmak için domatesinizin üzerine örtüler örtün. Basit bir serada yapabilirsiniz. Yaprak kıvrılması. Domates yapraklarının kıvrılmasının veya yuvarlanmasının birkaç nedeni olabilir. Bu belirtilerin ortaya çıkmasının ana nedenlerinden bazıları fizyolojik sorunlar, ilaca maruz kalma, viral enfeksiyon, beslenme sorunları veya böcek istilası gibi daha az yaygın problemlerdir. Domates hastalıklar dışında kıvrılıyor ise bu büyük bir sorun değildir. Nedenler ortadan kalkınca kıvrılma düzelir. Bu durum domateste ağır bir meyve yükü oluşturduktan sonra da ortaya çıkar. Ağır budama ve uzun süreli ıslak topraklar da yaprak yuvarlanmasına neden olabilir. Budamaları kademeli yapın. Sert budama yapmayın. Bu konuda da daha detaylı bilgiler için domates yaprakları neden kıvrılır videomuzu izleyebilirsiniz.
Yaprakların sararması. Yaprak sararması çeşitli faktörlerden kaynaklanabilir. En yaygın olanları: erken yanıklık bir mantar hastalığıdır ve tipik olarak önce yere en yakın olan yaşlı yaprakları etkiler. Bu hastalık varsa yapraklarda ve muhtemelen gövdelerde küçük, dairesel kahverengi lezyonlar görülmelidir. Bu lekeler yavaş yavaş büyür. Sonunda alt yapraklar düşer. Bitkiler olgunlaştıkça alt yapraklar yoğun şekilde gölgelenir ve yaşlandıkça doğal olarak sararır. Bu domateste bir sorun olduğunu göstermez. Sararmış yapraklar artık üretken değildir ve hava sirkülasyonunu iyileştirmek için çıkarılmalıdır. Bitkide azot ve potasyum seviyesi çok düşükse sararma meydana gelir. Azot eksikliği hem eski hem de yeni yaprakları etkileyen bütün bitkinin genel bir sararması olarak ortaya çıkar. Potasyum noksanlığı yeşil yapraklar üzerinde parlak sarı yaprak kenar boşlukları veya kenarlar olarak görülür. Potasyum eksikliği çoğunlukla yaşlı yaprakları etkiler. Düşük magnezyum oranı yaşlı yapraklarda damar arası sararma olarak kendini gösterir. Magnezyum eksikliğinden şüpheleniyorsanız bitkilere 4 litre suya 2 yemek kaşığı Epsom tuzu, bilinen ismiyle İngiliz tuzu püskürtün. Düzensiz olgunlaşma. Düzensiz olgunlaşma, domatesin bazı bölgelerinin kızardığı ancak diğer kısımlarının yeşil kaldığı bir durumdur. Bu sorunun birkaç nedeni olabilir. Bu nedenle kesin nedeni belirlemek zor olabilir. En olası nedenler yüksek oranda azot, düşük oranda potasyum, yüksek sıcaklığın kırmızı pigmentleri öldürmesi, bazı virüsler ve beyaz sineklerdir. Güneş yanığı, meyvenin tepesinde veya yakınında beyaz veya ten rengi kabarmış bir alan olarak görülür. Bu, insanlarda güneş yanığına benzer. Domateslerde etkilenen bölge deri gibi olabilir ve çürüyebilir. Ancak genellikle kuru kalır. Güneş yanığını önlemek için özellikle bitkilerin üst kısımlarında yoğun budama yapmayın ve meyveye yapraklı bir örtü sağlamak için doğru beslemeyi ve haşere yönetimini sürdürün. Çiçek dökülmesi. Çiçek dökümü, çiçek üzerindeki herhangi bir stres türü nedeniyle olur. Bunlar arasında çok fazla azot, yüksek veya düşük sıcaklık, kuraklık ve tuz stresi vardır. Daha detaylı bilgiler için domates çiçekleri neden dökülür videosunu izleyebilirsiniz. Küçük meyve oluşumu. Küçük meyve almak hiç meyve alamamak kadar rahatsız edici değildir. Ama yine de ciddi bir sorun olabilir. Küçük meyve oluşumu su eksikliği, yüksek sıcaklık ve domatesin çok fazla gölgede kalması nedeniyle olur. Bir videonun da sonuna geldik. Kimsenin sizi doğal düşünmekten alıkoymasına izin vermeyin. Sağlıklı kalın, sağlıcakla kalın.